Merhaba dostlar, Kripto Meta kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda hem güvenilir, hem kullanışlı, hem de çeşitli fırsatlar sunan bazı borsalardan size bahsedeceğim. Eğer ilk defa kripto dünyasına giriyorsanız veya çeşitli fırsatlar sunan borsaları arıyorsanız bu videoyu baştan sona izlemenizi tavsiye ediyorum dostlar. Öncelikle sizler kriptolara veya borsalara ulaşmak için CoinMarketCap sitesini kullanabilirsiniz dostlar. Eğer kripto dünyasına ilk defa girdiyseniz bunları da öğrenmenizde fayda var. CoinMarketCap bir borsa değil. Bu kriptolar, borsalar, bunların işlem hacimleri, bunların siteleri, white paper'ları veya bunların fiyatlarına ulaşabileceğiniz bir site dostlar. Buradan kripto borsa sitelerine, bu borsalardaki işlem hacimlerine, işte fee ücretleri hakkında bilgiler edinebilirsiniz. Borsaların kendilerine ait linklere ve daha birçok şeye ulaşabilirsiniz. Ben bugün bu videoda size daha çok kripto yönünü değil de borsalara ulaşabileceğiniz kısmını anlatacağım. CoinMarketCap uygulamasını indirdim. Giriş yaptım. Onunla ilgili de bir videom var. CoinMarketCap'i nasıl kullanırsınız, içinde neler bulabilirsiniz onu da üst köşeye bırakırım dostlar. Oradan ulaşabilirsiniz. Burada şimdi borsaları nasıl görüntüleyeceğiz dostlar? Uygulamada ben aşağıda şu ikinci kısımda tıkladığımda burada kripto varlıklar, işte borsalar, sektörler diye en üstte yazmış dostlar. Şu anda kripto varlıklar kısmına değil de borsalar kısmına bakacağım. Borsalara geldim. Borsalarda burada gördüğünüz gibi CoinMarketCap bize borsaları sıralamış dostlar. Hani hacimlerine göre, kullanışına göre bize burada borsaları sıralamış. Bunlardan mesela birine girelim. Şurada en üstte zaten birinci sırada Binance var. Biz Binance'a şuradan girelim. Üzerine tıkladık. Gördüğünüz gibi burada bu borsanın işlem hacmidir. İşte aşağı kısımda web sitesi, ücretler kısmı var. Buradan bu borsa ile ilgili ihtiyacınız olan şeylere, bununla ilgili bilgilere buradan ulaşabiliyorsunuz dostlar. Ayrıca şöyle geri geldiğimizde biraz önce de söylediğim gibi zaten ne yapmış? Burada borsaları bizlere sıralamış. Bu videoda ben sizlere güvenerek kullanabileceğiniz ve zaman zaman çeşitli fırsatlarla karşılaşabileceğiniz borsalardan bahsedeceğim. Hem kendim kullandıklarım hem de sizler için faydalı olabilecek, sizlerin de kullanabileceği borsalardan bahsedeceğim. Buradaki sıralamanın tamamını, işte 100 borsa varsa 100'ünü de size anlatmayacağım dostlar. Bunların içinden hem kendim güvenerek kullandığım hem de sizlerin de işinize yarayacağını düşündüğüm borsaları burada size anlatacağım dostlar. Öncelikle sizler kripto dünyasında yeniyseniz Türkiye'deki bankalardan filan rahatlıkla para yatırıp çekebileceğiniz bir borsaya ihtiyacınız var dostlar. BTC Türk, işte Paribu, bunlar bizim kullanabileceğimiz Türk kripto borsalarından yalnızca bazıları dostlar. Siz bunları kullanarak işte bankalardan para havaleleri, EFT'leri yapıp buradan yatırımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz veya diğer borsalara gönderebilirsiniz dostlar. Bunun haricinde Binance, FTX gibi borsalarda işte Binance TR, FTX TR gibi Türkiye için borsalar da açıyor dostlar. Siz ne yapabilirsiniz? Bunlarla da işlemler yapabilirsiniz. Türkiye'de işte para yatırma, çekme gibi işlemleri buralardan gerçekleştirebilirsiniz dostlar. Bunların içinde şu anda benim de güvenerek kullandığım Binance TR'yi size önerebilirim. Ama diğerleri de güvenmeyeceğiniz borsalar değil. Ben sadece kendi kullandıklarım arasından anlatacağım borsalardan bahsediyorum dostlar. Kendim de kullanıyorum, sizlere de anlatıyorum. Bunun diğer benim anlatmadıklarım arasında da illa güvenilirleri yok mu? Birçok güvenilir borsa yine var dostlar. Ben sadece kendi kullandıklarımı size aktarıyorum ve bunların arasında sıralamanın içinde oldukları için de CoinMarketCap'te de görebilirsiniz. Sıralamalarda olduğu için güvenilir borsalar bunlar. Şöyle isterseniz Binance TR'ye birlikte girelim. Bakalım Binance TR'de ne gibi güzelliği var, bizim ne işimize yarayacak dostlar. Binance TR'ye göstereceğim
bazı bankalardan, hani Türkiye bankalarından sizler şurada da görüyorsunuz, zaten ekranda da gösteriyor. Tüm bankalara ücretsiz Türk lirası çekin, yatırın. Yani ücretsiz bir şekilde bankalardan siz buraya para yatırma ve çekme işlemlerinizi yapabiliyorsunuz dostlar. Şöyle, hatta gelelim cüzdan kısmına, geldim, yatırma dedim. Buradan işte TRY dedim. Gördüğünüz gibi Akbank, FIBA Vakıfbank ve Ziraat Bankası'ndan siz 7/24 buraya para yatırıp buradan para çekebiliyorsunuz dostlar. Herhangi bir ek ücret ödemiyorsunuz. Herhangi bir şey ödemiyorsunuz. Bu da güzel yanlarından birisi. Siz bu bankalarda hesabınız varsa buradan para yatırma ve çekme işlemlerini 7/24 ücretsiz bir şekilde yapabilirsiniz. Diğer bankalardan yapamaz mısınız? Diğer bankalardan da yapabilirsiniz ama mesai saatleri içinde yapmanız lazım. Mesai saatleri dışında, yani 8-5'in dışında siz o diğer bankalara para yatırma veya çekme işlemlerinizi yapamıyorsunuz dostlar. Ama şurada gördüğünüz 4 bankadan 7/24 ücretsiz para yatırma ve çekme işlemlerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Buraya para gönderebiliyorsunuz dostlar. Gönderdiğiniz parayla isterseniz Binance TR'de işlem yapın, İsterseniz Binance Global'de işlem yapın. Söylediğim gibi Binance'a ücretsiz buradan transfer yapabiliyorsunuz. Binance'da alacağınız coin listelenmişse oradan alabilirsiniz veya diğer borsalara da belli komisyonlar karşılığında siz kripto varlıklarınızı gönderebilirsiniz. Komisyon demişken şunu da söylemek istiyorum sizlere. Herhangi bir borsaya kaydoluyorsanız eğer, kesinlikle bir referans koduyla kaydolun dostlar. Çünkü borsalar referans koduyla kaydolanlara alım satım işlemlerinde kestiği komisyonlarda belli indirimler sağlıyorlar. Genellikle %10 oluyor, 15 oluyor, 20 oluyor. Borsadan borsaya da değişiyor bunlar. Bu indirimler gözünüze az görünmesin dostlar. %10 bizim ne işimize yarayacak işte diyebilirsiniz ama işlem sayınız arttıkça veya miktarı arttıkça daha karlı çıkacaksınız. Buna emin olabilirsiniz. Hani 100 işlem yaptınız diyelim. 20 sentten 100 işlemde 20 dolarlık bir komisyon ödersiniz. Bundan ne kadar aşağıya çekerseniz bu sizin için kârdır. Hani bu 20 sent 20 dolar da sadece bir örnek dostlar. Yaptığınız işlem sayısı arttıkça, yaptığınız işte alım satım miktarı arttıkça bu komisyonların ne kadar, bu komisyon indirimlerinin daha doğrusu ne kadar işe yaradığını sizler görebilirsiniz. Anlattığım borsaların referans linklerini videonun açıklamalar kısmına bırakıyorum dostlar. Dilerseniz bu referans linkleri veya kodlarla kaydolarak bu indirimlerden faydalanabilirsiniz. Ayrıca bazı borsalar kendi token ile komisyon ödemesini aktif edende ayrıca komisyon indirimi sağlıyorlar dostlar. Bunları da söyledikten sonra şu güvenilir borsalarımıza devam edelim dostlar. CoinMarketCap'te de görebileceğiniz gibi en çok kullanılan borsa zaten Binance dostlar. Bunun daha yeni Binance TR'yi gördük. Binance en fazla kullanılan, en güvenilir borsalardan ilk sırada geliyor dostlar. O yüzden sizlerden kripto ile uğraşmaya yeni başladıysanız Binance ve Binance TR'yi kullanabilirsiniz. Binance'ın bize ne gibi kazançları var, ne gibi faydaları var dostlar? Binance zaten biraz önce de söylediğim gibi ilk sırayı çekiyor. En güvenilir borsalardan birisi ve en çok işlem gören, hani işlem yapılan borsalardan ilki dostlar. Siz burada işlemlerinizi yapabilirsiniz. Binance'da fee ücretleri diğer borsalara göre daha düşük. İşte %0.1, yani 100 dolarlık işlem yaptığınızda 10 centlik bir fee ücreti kesiyor. Siz biraz önce söylediğim gibi kendi token'ı, yani BNB Binance token'dan tuttuğunuzda ve ayrıca referansla da buraya kaydolduğunuzda bu 10 cent ne olacak dostlar? 6-7 sente kadar düşecek. Siz buradan bu şekilde yaptığınız işlemlerde indirimler sağlayabilirsiniz. Peki siz burada neler yapabilirsiniz dostlar? Zaten genellikle alım satım için Binance'ı alım satım için kullanıyoruz. Burada Binance'da listelenmiş bir sürü coin, bir sürü kripto varlığı var. Bir sürü token var. Şöyle aşağıya doğru kaydırıyorum. Gördüğünüz gibi siz istediğiniz çoğu kripto varlığını burada bulabilirsiniz. Siz burada
alım satım işlemlerinizi yapabilirsiniz dostlar. Onun haricinde ne yapabilirsiniz? İşte stake edebilirsiniz. Yani uzun vadeli yatırım düşünüyorsanız stake işlemlerinizi, burada tutma işlemlerinizi yapabilirsiniz. Stake işlemleri karşılığında sizlere belli oranlarda faiz veriyor veya belli oranlarda kripto varlığı veriyor dostlar. Onun dışında Binance'ın işte zaman zaman ön satışları var. Şurada bir tane vardı. Gördüğünüz gibi Alfin token ne yapmış? Ön satışa çıkıyor. Bunun tarzda ön satışlardan da siz ne yapabilirsiniz? Faydalanabilirsiniz. Bunu internetten açıp da Türkçe olarak okuyabilirsiniz. Ayrıca bu tarz ön satışları araştırın dostlar. Araştırmaya göre de girebilirsiniz. Burada future işte kaldıraçlı işlemler yapabilirsiniz. Çok fazla önerilen bir şey değil. Neden? Çünkü futures işlemler yaptığınızda kaybetmeniz, paranızı sıfıra indirme ihtimaliniz var. O yüzden futures işlemleri de çok fazla önerilmiyor dostlar. Bunun haricinde Binance'tan sonra hangi borsayı öneririz dostlar? Şurada gördüğünüz Huobi Pro yazıyor. Huobi Globally gerçekten hani Binance'tan daha fazla önerebilirim yeni başlayanlar için dostlar. Binance TR'yi kullanın. Onun haricinde Huobi Global'i şu anda Binance'tan daha fazla önerebilirim. Neden Binance'tan daha fazla önerebilirim? Çünkü burada yaptığınız yani alım satım işlemleri, normal işlemleri zaten yapıyorsunuz. Onun haricinde bazı etkinlikler düzenliyorlar dostlar. Bu etkinliklerle sizler alım satımın yanında farklı karlar da elde edebilirsiniz. Mesela şurada Prime List denilen ön satış platformu var. İşte buradan haftada bir ön satışlar oluyor dostlar. Bu ön satışlardan veya bazen yeri geliyor 7 günlük, mesela geçenlerde 7 gün boyunca 7 tane ön satış yapmıştı. Bu haftada bir yapılan ön satışlardan sizler hak kazanırsanız dostlar 50 dolarlık mesela bir ön satışa katıldınız. Ön satış bu 50 dolarlık 4-5 katla işte 20, 30, 40 kat arasında değişebilir dostlar. Yani 50 dolarla girdiniz 200, 300, 500, 1000 dolar olabilme şansı var dostlar. Yani bu Prime List gerçekten Huobi'nin güzel etkinliklerinden birisi. Ön satış platformu zaten Huobi'de. Onun haricinde zaman zaman çeşitli etkinlikler var. Mesela şurada Sihirli Madenci diye yazmış dostlar. Sihirli Madenci'de hem siz zaten alım satım işlemlerinizi yapıyorsanız buradan ekstra kazanç elde edeceksiniz dostlar. Bu Sihirli Madenci kısmında ne yapacak? Sizin işte yatırmanıza, her bir işleminize buradan size hak verecek ve işte 3000, 5000 Shiba veya Doge her neyse buralardan ödüller size verecek. Bunlar sizin ekstra kazançlarınız olacak. Gördüğünüz gibi şurada işlem yapın, yatırın diyor. Buradan işlem yaptığınızda, yatırım işlemlerinizi yaptığınızda siz buradan farklı ödüller de kazanacaksınız. Yani biraz önce söyledim ya, siz zaten bu işlemleri, alım satım işlemlerini yapıyorsunuz. Bu işlemlerin yanında siz buradan farklı kazançlar da elde edebiliyorsunuz. Şuradan şimdi çevirme hakkı kazan dedim mesela. Ne yapabilirmişiz? Daha fazla çevirme hakkı kazanmak için 1000 dolar yatırın. Hadi bunu yapmadınız diyelim. 100 dolar yatırdınız siz buraya. En az 500 dolarlık spot işlem yapın. Bu 100 doları 500 dolar olana, yani 500 dolarlık bir hacme ulaşana kadar, yani 5 defa alım satım işlemi yaptığınızda 500 dolarlık hacim elde ediyorsunuz. Bunun sonrasında ise siz buradaki işte çevirme haklarından kazanıyorsunuz. Artık şansınıza ne çıkarsa, hatta gördüğünüz gibi Prime List yani ön satışa katılma hakkı bile var. Siz bunları kazanabilirsiniz. Huobi'de gerçekten güzel etkinlikler oluyor. Prime Fest vardı mesela, NFT'ler veriyor. İşte 5 tane topladığınızda 100 dolarlık önce veya sonrasında 1000 dolarlık kutular oluyor. Bunları açıyorsunuz dostlar. Yani sizler işlem yapacaksanız burada ekstra kazançlar da elde edebilirsiniz. Alım satım işlemlerinizin yanında hem de buradan ekstra kazançlar da elde edebiliyorsunuz. Yani Huobi gerçekten bu açıdan güzel ki Huobi de Binance gibi geçmişi uzun borsalardan biri, eski borsalardan biri dostlar. Yani ilk kripto borsalarından diyebiliriz. Binance da aynı şekilde, Huobi de aynı şekilde eski
kripto borsalarından birisi dostlar. Yani güvenilirlik açısından aynı Binance gibi. Hatta Binance'da bir hackleme olayı olmuş 2019'da ama Huobi'de bu hackleme olayları henüz bu şekilde bir şey olmadı ve inşallah olmaz da dostlar. Siz burayı da güvenerek kullanabilirsiniz. Dediğim gibi hani burada fee ücretleri Binance'a göre biraz daha yüksek. Binance'da %0.1 iken burada %0.2. Tabi bunları kendi token'ını tuttuğunda yani HT tuttuğunda ve işte referansla kaydolduğunda bunu biraz daha aşağı çekebiliyorsunuz dostlar. %0.1'e veya %0.7'ye artık oradaki şartlara göre aşağı çekebiliyorsunuz. Zaten bu fee ücretleriyle ilgili bundan sonraki videom bununla ilgili olacak dostlar. Hangi borsalarda fee ücretleri ne kadar, işte en düşük fee ücretlerine nereden ulaşabiliriz, bunları hep beraber bir sonraki videoda göreceğiz dostlar. Bu Huobi dışında biz başka hangi borsaları bulabiliriz? İşte hangi borsaları güvenerek kullanabiliriz? Gate.io borsası var dostlar. Gate.io borsası da yine aynı şekilde diğer borsalar gibi sizler burada alım satım işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Gate.io borsasında şöyle baktığımızda zaten yine bir sürü kripto varlığı olduğunu görebilirsiniz ki zaten Gate.io borsası çoğu kriptonun işte ilk olarak çıktığı borsalardan birisi. Yani siz düşük bir ücretle herhangi bir kriptoyu satın almak istiyorsanız Gate.io borsasını kullanabilirsiniz. Çünkü ilk kriptoların çıktığı yerlerden birisi ve düşük ücretlerle satıyor. Aynı şekilde siz buradaki düşük ücretle kriptolar alabilirsiniz. Gate.io'nun güzel yönlerinden hani birisi bu dostlar. Fee ücretlerinden bahsedecek olursak da fee ücretleri genelde zaten borsalarda %0.2 filan dostlar. Kendi token'ını tuttuğunuzda ve referansla kaydolduğunuzda da bu fee ücretleri daha da aşağıya çekiliyor dostlar. Binance güvenilirlik açısından, Huobi etkinlikler açısından ve yine güvenilirlik açısından ki zaten söyleyeceğim borsaların hepsini güvenerek kullanıyorum ben. O yüzden sizlere tavsiyede bulunuyorum. Ha tabii kullanırsınız kullanmazsanız orası ayrı bir şey. Ben sadece bunun hakkında bilgilendiriyorum sizi. Gate.io söylediğim gibi ilk tokenların işte coinlerin ilk çıktığı borsalardan birisi olduğu için daha düşük ücretlerle buradan alabilirsiniz. Diğer borsalardan çok fazla farkı yok ve güvenilir bir borsa. Buna benzeyen şurada MXC borsası var dostlar. MXC borsası da Gate.io gibi ve benim gerçekten hani Gate.io'dan daha çok kullandığım bir borsa. Daha fazla fırsat oluyor. Huobi'deki etkinlikler gibi etkinlikler oluyor bazen. Ve ayrıca MXC'de ilk çıkan tokenlardan ücretsiz olarak hiçbir ücret ödemeden işte belli paylar alabiliyorsunuz. Ben de hani az bir miktarla alıyorum dostlar. Şöyle gördüğünüz Kickstarter etkinliği var MXC'de. Bu etkinlikten sizler ne yapıyorsunuz? Belli tokenların işte oylaması oluyor. Bunlara oy veriyorsunuz. Nasıl veriyorsunuz peki? MXC'nin kendi tokenını tutuyorsunuz. MXC'nin kendi tokenını tutup bu oylama kısmından o tokenla beraber oy veriyorsunuz dostlar. Ha o token'ı vermiyorsunuz. O token hiçbir yere gitmiyor. O token yine sizde kalıyor. Sadece oylamaya katıldığınız için ve MX'in kendi token'ını tutup oylamaya katıldığınız için sizlere belli işte şeyler ödüyor. MXC'yi de yine alım satım işlemlerinde kullanabilirsiniz. Dediğim gibi kripto varlıkların ilk çıktığı borsalardan birisi bu da. Yani bir sürü siz burada kripto varlığına ulaşabilirsiniz dostlar. Bunlarla beraber işlem yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi zaten listelemede de ilk listelenen yerlerden birisi. Bu oylamayı yapıyor. Kickstarter etkinliğinde oylamayı yapıyor. İşte herkese airdrop'unu dağıttıktan sonra azar azar airdrop dağıttıktan sonra da burada listelemesini yapıyor. Ve yine Gate.io gibi ilk listelenen yerlerden birisi dostlar. Videoyu daha fazla uzatmayacağım dostlar. Şurada gördüğünüz en ortada KuCoin borsası var. KuCoin borsası da yine şuradaki sıralamada başlarda gelen 6. sırada gördüğünüz gibi 6. sırada gelen borsalardan birisi. %0.11 komisyon oranı var. Ayrıca referansla kaydolduğunuzda bunlara yine indirimler sağlıyor filan. Bu tarz fırsatları var. KuCoin'de Binance gibi, Huobi gibi
güvenerek kullanabileceğiniz borsalardan birisi. Siz bu borsayı da kullanarak alım satım işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. CoinList var dostlar. CoinList'i de burada açmayacağım. Hatta bilgisayarda daha net anlaşılıyor dostlar. CoinList'te de ön satışlar var. Bu ön satışlara katılıyorsunuz. Ön satışlarla işte gerçekten güzel kazançlar elde edilebiliyor. Yine bunun için ayrı bir video yayınlayacağım için ayrıntılı şekilde nasıl işte bu ön satışlara katılacağınızı ayrıntılı bir şekilde anlatmayacağım dostlar. CoinList'te yani fi ücretleri biraz daha diğer borsalara göre biraz daha yüksek ama insanlar bu ön satışlar için genellikle CoinList'i kullanıyor. Yani sizler de bu ön satışlar için CoinList'i kullanabilirsiniz. Bununla ilgili detaylı bir video yine daha sonrasında çekeceğim. O yüzden fazla uzatmıyorum. Şimdilik bu kadar size anlatacaklarım. Bir sonraki videoda sizlere borsalardaki fi ücretlerinden hangi borsa ne kadar fi ücreti alıyor işte bu fi ücretlerini azaltmak için bizler neler yapabiliriz? Bunları detaylı bir şekilde anlatacağım dostlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olur ve videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Her şey gönlünüzce olsun dostlar. Hepinize bol kazançlar.